Anlatamam derdimi dersiz insana. Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Derdim bana derman imiş bilmedim. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. Aman aman olamaz, aman aman olamaz, aman. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. Aman aman olamaz, aman aman. Evet arkadaşlar, şimdi İstanbul'dan Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Örencik köyüne taşınan bir ailemizi ziyaret ettik. Şimdi onları tanıyacağız, onlardan bilgiler alacağız, köye göç hikayesini dinleyeceğiz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, Teşekkür ederim. teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ben Canan Yılmaz. 1982 Sivas doğumluyum. Şu anda özel bir şirkette eğitmenlik yapıyorum. Aslında doğma büyüme İstanbulluyuz diyebiliriz. Ben de özel bir şirkette mühendis olarak çalışıyorum. Elektronik haberleşme mühendisiyim. Aslına bakarsanız bu yolculuğun başlangıcını 5-6 sene önce yaptık. Eşimle birlikte kamp yaparak, çeşitli bölgeleri ziyaret ederek oralarda yaşayabileceğimiz yerleri araştırdık. Sonrasında da işte burayı gördük, burayı çok beğendik. Buraya yerleşme kararı aldık. Ama henüz tam anlamıyla yerleşmedik. Gidip geliyoruz şu anda. Daha önce mesela nereleri gezdiniz buraya gelmeden önce, bu bölgeyle tanışmadan önce? Biz güneyden başladık aslına bakarsanız. Yani Antalya'dan başladık. Antalya, Muğla, işte Aydın, İzmir, Balıkesir'in ön tarafı birçok yere gittik. Kamp yaptık. Eşimle birlikte en yaşanılabilecek, bize uygun olan yeri seçmeye çalıştık. Bir 5-6 sene öncesine dayanıyor bunun öncesi ve dediğim gibi yani güneyden başlayarak kuzeye kadar geldik. Mesela yer araştırması yaparken hangi kriterleri göz önünde bulundurdunuz? Aslında şöyle, biz çok denizci değiliz. Hani daha böyle ormanın içerisinde olmayı çok seviyoruz hani o şeyi. Kriterimiz aslında birazcık oydu. Denizde değil de biraz daha ormanın içerisinde olabileceğimiz bir yer bulabilir miyiz diye. Sonrasında işte Akdeniz'den başladığımız bu Çanakkale'ye kadar yolculuğumuzun içerisinde en uygun yerin aslında bize Muğla önce karar vermiştik. Ama sonrasında İstanbul'a uzaklık noktasında biraz hani sürekli gidip gelemeyeceğimizi anlayınca hem İstanbul'a yakın mesafede hem ormanın içerisinde olabileceğimiz bir yer neresi? Aslında Kaz Dağları, hani burnumuzun dibinde bir yer. Orayı keşfettik. Oranın şeyle aslında tam böyle ormanın içerisinde kendimizi böyle doğayla, yeşille iç içe bulabileceğimiz bir yer istiyorduk ve tam da burası orası yani. Hani Ya zaten evinizin manzarası mükemmel. Evet, gerçekten şöyle zaten tam panoramasında şöyle göstereyim arkadaşlara. Bakın her tarafı böyle Kaz Dağları'yla çevrili. Önümüzde Agonya Ovası var. Doğası gerçekten mükemmel. Buraya da daha önce de zaten çekmiştik. Su kaynakları bakımından da, oksijen değerleri bakımından da çok zengin bir bölge. Ben de biraz onlardan bahsedeyim. Şöyle, biz tabii gezerken, yer bakarken yaşayabileceğimiz yer olması için birkaç kriterimiz vardı bizim de. Bunlardan en önemlisi su kriteriydi aslına bakarsanız. Bu bölgedeki su bolluğu bizi cezbetti açıkçası. Artı bir de oksijeni çok kıymetli. Yani havadar olması, yazın sıcakta bile gölgeye geçtiğiniz zaman terlemiyorsunuz. Efil efil esiyor. Zaten şu anda da böyle bir esinti var. Hafif bir esinti var. Evet, hafif bir esinti var. Dolayısıyla su ve havası bizi çok, burayı seçmede etkin olan nedenlerden su ve havası diyebilirim yani. Peki şöyle o zaman kamerayı hemen çevirmek istiyorum. Tabii. Öncelikle bir ahşap evinizi gösterelim. Şimdi köyde hemen şu tarafta kalıyor zaten. Evet, şu ağaçların zaten arka tarafı Örencik köyü. Burası Yenice ilçe merkezinde, burası kaç kilometre? 30-35 kilometre. Kaz Evet. Dağları'nın kalbi Önümüz aslında. zaten Edremit Güre tarafı olarak kalıyor. Bu işte sol tarafımızda Yenice tarafı olarak kalıyor. Biz aslına bakarsanız şu anda Kaz Dağları'nın tam göbeğinde Agonya Ovası olarak adlandırılan bölgedeyiz. İçinde bulunduğumuz arazi kaç dönümdü, kaç metrekareydi? Bizim arazimiz 1850 metrekare, yaklaşık 2 dönüm.
kadar bir yer. Şimdi biz evi biraz daha uç tarafa yaptık. Çünkü manzarası dediğin gibi çok güzel. Arka tarafta da sağ tarafı meyve ağaçları yapıyoruz. Onları zaten diktik. Sol tarafı da bahçe olarak yapacağız. Ama bahçe olarak yapmak istiyoruz ama sürekli burada olmadığımız için şu anda sulama falan gerekecek. Ya sulama sistemi yapacağız ya da işte buraya tamamen taşındığımızda bahçe yapacağız. Arazi kaç yıl oldu alalı? Araziye Eylül ayında tam 2 yıl olacak. 2 yıl olacak. Evi yapalı. Ev yapalı 1,5 yıl falan aşağı yukarı. yani 1,5 yıl falan olacak. Heh, o süreci bir anlatabilir misiniz? Nasıl oldu? Hani araziyi aldınız, buldunuz. Evi yapma sürecini, yaşadığınız zorluklar olabilir. Evet. Ya da yapmak kolay mı? Biraz o süreçleri anlatabilir misiniz? Aslında araziyi aldıktan sonrasında yani eve döndüğümüzde hani daha doğrusu araziyi alırken de buraya yerleşme olarak da bir 3-4 yıllık kendimize bir şey biçmiştik. Hani gelme açısından, gelip gitme açısından. Ama sonrasında işte pandeminin bitiminde aslında bir Covid yaşadık. Ve Covid'in sonrasında da işte eşim hani yüz felciyle ilgili bir sıkıntı Evet, yaşadı. geçici Ben bir işte yüz felci akciğerle yaşadım. ilgili bir sıkıntı yaşadım. Sonrasında dedik ki artık bizim çünkü uzun zamandır da zaten İstanbul'dan gitme planlarımız da vardı. O süreci biraz hızlandırmak istedik bu vesileyle. Zaten ahşap ya da taş ev gibi bir hayalimiz de vardı bu noktada. Nasıl ilerleyeceğimiz kısmında. Sonrasında burada biz geldiğimiz aslında hani evimizi yapan bir ustayla işte ahşap ustasıyla tanışma gibi bir şey tesadüf tanıştık. Anlaştığımızda işte Buraya ahşap hiç evde gelmeden, Evet. buraya hiç gelmeden Mart ayında işte kazma gelip alanı düzleştirdikten sonra hiç gelmeden sağ olsun Ahmet Usta var. Yaptıktan sonra biz geldik. Ara ara fotoğraf atıyordu bize bakın nasıl olmuş falan filan diye. Alırken şöyle bir şey de var. Bizim aslına bakarsanız biz daha küçük ve daha böyle daha ileride bir şey yapabilmek için yer bakıyorduk. Burayı görünce çok beğendik manzarasını, doğasını. Sonra burayı almak için arabamızı sattık. Sonra daha küçük bir araba aldık. Onunla gelip gitmeye başladık. Burayı yapacağımız zaman da aslına bakarsanız cebimizde paramız bile yoktu. Sağ olsun eşten, dosttan, bankadan kredi falan çekerek kendimize yetebilecek kadar, dostlarımızı ağırlayacak kadar büyüklükte bir yer yaptık. Kaç metrekare? Veranda dahil 63 metrekare yerimiz. 2+1 olarak yaptık. Açık mutfak. Odalarımız biraz küçük ama yetiyor mu? Yetiyor. Evet. Yani bize ve gelen misafirlerimizi rahatça ağırlayabiliyoruz burada. Aynen. Ya zaten köy yerinde küçük Evet. evler daha ideal bence. Evet. Hem ısınması Aynen. kışın daha Evet, rahat olur. ısınmasıyla alakalı da soba Temizliği rahat olur. Evet, soba kuracağız kışın. Bu kışı elektrik sobalarıyla hallettik. Yani önümüzdeki sene muhtemelen soba kuracağız. Ama zaten ahşap olduğu için çabuk ısınıyor. Evet. Isınma problemimiz olmuyor. Evet. Soğuma da aslında problemimiz olmuyor yani hani içeride ahşap olduğu Yani için. evet. Öyle bir şey yaşamıyoruz. Yazın dışarıda şu anda sıcak ama içeri geçtiğimiz zaman serin bir Serinlik. İçerisi müsaitse bir gösterelim mi? Tabii buyurun. Tabii ki. Buyurun. Hani örnek olsun diye. Buyurun. Bu arada da arkadaşlar mesela bir ev çekimi yaptığımızda genellikle soruyorlar işte yasal mı değil mi? Buranın tüm yasal işlemleri yapılmış. Evet. Elektriği, suyu, kapı numarası her şeyi yasal bir şekilde yapılmış, alınmış. Zaten köy imar alanı içerisinde kalıyor burası. Böyle akşamları Bu bilgileri de vermiş olayım. Canan Hanım'la, ki ben Canan Hanım falan demiyorum, biz Meloş derim ben. Meloş'la birlikte oturup doğaya karşı bir şeyler içtiğimiz, yediğimiz yerimiz de burası. Verandamız 2 metreye 9 metre. Çok rahatlıkla bize yetiyor. Misafirlerimizi de burada ağırlayabiliyoruz. Evet. İsterseniz buyurun içeri geçelim. Hemen şöyle buradan verandanızdan gözüken manzarayı da şöyle kısaca bir göstereyim. Bakar mısınız arkadaşlar şu güzelliğe? Mükemmel bir. Ben zaten sürekli Serkan'a diyordum ki bitir de şu evi bir an önce gelip çekelim diye. Buyurun hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Burada sizi karşılayan bizim oğlumuz var. Evet. İsmi Leo. Evimizin üçüncü Pandemi de Leo'yu hayat- daha önce sosyal medya hesabınızdan Evet. takip ediyorduk. Çok tatlı. Pandemide hayatımıza girdi. 4 senedir de bizimle birlikte. Evet, iyi ki var. Evet. Bu da zaten buraya geldikten sonra İstanbul'a döndüğümüzde bir trip yapıyor bize. Yani niye geldik dermişçesine. Buraya gelince o da ferahlıyordu. Tabii kesinlikle. Zaten böyle serinliği seviyor. Onun da sevdiği bir mekan oldu artık. Evet. Ben şöyle hemen mutfağınızı, Şöyle. salonunuzu gösterelim. Mutfak salon kaç metrekare? Mutfak salon aşağı yukarı 26 metrekare bir salon ve mutfağımız var. Şimdi evimiz
çok büyük olmadığı için biz açık mutfak tercih ettik. Bu şekilde bu tarafı mutfak olarak kullanıp ortaya yemek yiyebileceğimiz bir alan yarattık. Bu tarafta da oturma alanlarını yaptık. 26 metrekare civarında falan. Ben şurada hemen gözüme müzik aletleri ilişti. Evet. Herhalde sizden bir bağlama alırız kısa bir. Olabilir. Defi kim çalıyor? Defi de ben Nesin çalmaya Defi- çalışıyorum. Öyle mi? Ne güzel vallahi. Süper. Güzel, şirin bir ahşap ev yapmışlar. Tavanı da bu şekilde. Bu ileride de hemen bir yatak odası var. Bir de misafir odası var. Evet. Bir misafir odamız var, bir de yatak odamız var. Tabii eksiklerimiz var. Dolaplar yapılacak. Evet. Biz tamamlayamadık. Sürekli gidip gelmediğim için şimdi Biz aynı dönemde başladık değil mi ev yapmaya? Aşağı yukarı evet. Evet, siz iyi toparlamışsınız. Ve senin de bayağı bitti. Evet ama çevre düzenlenmesi işte içinde bazen şeyler var. Bizim de Ondan aslına dolayı- bakarsanız işte evin içindeki işler tam anlamıyla bitmesine az kaldı. Çevre düzenlemesiyle alakalı bizim de birçok yapmamız gereken iş var evet, daha. evet, evet. Çünkü yani otları geçen biçtik bir ay önce. Şu anda her taraf yine ot. Yani neredeyse yani 1 metreye yaklaşık büyümüş otlar. Çok çabuk büyüyorlar burada. İşte havasından, suyundan galiba. Çok verimli toprakları var. Seviyoruz o yüzden burayı. İşte böyle ektiğiniz şey hemen oluyor. Meyve ağaçlarımız tutmuş. Zaten Mart, Nisan gibi ektik. Peki burada sürekli yaşamaya ne zamandan itibaren planlıyorsunuz? Öyle bir planınız var mı? Hani Var. Sürekli bir... Var. Çok yakın bir zamanda aslında. Yakın bir zamanda olabilir. Ben de online olarak çalışıyorum zaten. Ben Evet. aslında her an gelebilirim. Eğitmenliğini online olarak yapıyorum. İşte Ben bir bölüm eşim- değiştirdim. 1,5 Evet. senedir işte bölüm değişikliğinden dolayı gidip gelmem gerekiyor. Öncesinde ben de uzaktan çalışıyordum. Pandemide zaten hep uzaktan çalıştık. Şimdi tekrardan bir bölüm değişikliği olursa, uzaktan çalışabileceğim bir şey olursa emekliliği beklemeden açıkçası. Evet, Çünkü emekliliğimiz bizim 60 yaşında. 60. senemizi beklemeden daha kısa. Çünkü burada yaşamak bize hem sağlık anlamında hem keyif anlamında, huzur anlamında çok şey veriyor. Evet. Yani gidesimiz gelmiyor. Kapıyı kapatıp İstanbul'a döndüğümüz gün çok zorlanıyoruz. Tamam. Yani dolayısıyla burası bizim için tamamen böyle yaşayacağımız, bundan sonraki yaşantımızda alanımız burası. Evet. Evet. Anlatmam derdimi dersiz insana. Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Derdim bana derman imiş bilmedim. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. Aman aman olamaz, aman aman olamaz, aman. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. Aman aman olamaz, aman aman olamaz, aman. Gülü yetiştirir dikenli çalı. Arı çiçekten yapıyor balı.
sabır ile bulur kemali. Sabretmeyen maksudunu bulamaz, aman aman bulamaz, aman aman bulamaz, aman. Sabretmeyen maksudunu bulamaz, aman aman bulamaz, aman aman bulamaz, aman. Veysel günler geldi, yaş 60 oldu. Döküldü yaprağım, güllerim soldu. Gemi yükün aldı, gam ile doldu. Harekete kimse mani olamaz, aman aman olamaz, aman aman olamaz, aman. Harekete kimse mani olamaz, aman aman olamaz, aman aman olamaz, aman. Evet, şimdi içeriği gezdik. Sizden de güzel bir türkü dinledik. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok Rica güzeldi. ederiz. Şimdi İstanbul'a gittiğiniz zaman nasıl, burayı özlüyor musunuz? Özlemek şöyle, gözü arkada kalmak diye bir deyim vardır ya, gerçekten gözüm arkada olarak şöyle gidiyorum yani, hani gitmeden gelmeyi planlıyoruz yani, ne zaman bir daha geleceğiz diye. O yüzden gerçekten çok özlüyoruz. Seviyoruz çünkü burayı. Biz zaten giderken bir daha ne zaman geleceğinizin hesabını yaparak gidiyoruz. Yoksa Evet. yani Düz bir ay gidemiyoruz. sonra geleceğiz. O zaman Bir ay rahat diyoruz, diyoruz. 3 hafta diyoruz, işte tatil var diyoruz, işte şu kadar buradayız. Çünkü biz Meloş'la birlikte yani doğayı çok seviyoruz. Yani zaten sevmeyen kişi ilk zamanlarda alışmakta çok zorlanır. Çünkü otlar, bilmem böcekler, işte doğanın size sunduğu birçok böyle canlı, tabiatın size sunduğu birçok böyle şey var. Sevmeyen insan zor alışır. Ama biz çok sevdiğimiz için ya burada böcek varmış, burada şu varmış, öyle bir derdimiz yok bizim. Onlar da yaşam hakları var. Onlar da yaşayacak bu doğada. Bizim ne kadar yaşam hakkımız varsa onların da yaşam hakları var. Giderken buradan çok, hatta kapıdan, şurası bizim kapımız sayılır. Oradan böyle çıkarken hemen özlemeye başlıyoruz ve bir daha geleceğimizin planlarını yaparak buradan ayrıldık. Peki geldi mi, hani çevrenizdeki insanlar da sizi ziyarete burada geldiler mi? Tabii Ne tabii, yani Evet. şöyle, hatta yarından itibaren işte kardeşlerim gelecek, annem gelecek, sonrasında arkadaşlarımız gelecek. Onları ağırlayacağız buralarda. Çünkü herkes aslında doğayı çok seviyor. Bizim tabiatımızda doğa, zaten doğayla iç içe olmamız insanın tabiatında var. Gelen gitmek istemiyor. Çok güzel, çok iyi ki yapmışsınız, biz de yapacağız diye birçok böyle tepki de alıyoruz. Güzel tepkiler alıyoruz. Ve bizim burayı aldıktan sonra işte yakın çevremizdeki insanlar da arazi bakmaya başladılar. Bazıları arazi aldı. Ufak tefek böyle bir şeyler yapanlar oldu. Burada çünkü etkileşim çok önemli. Siz ne bir şey yaptığınızda o şeyi, hele insanları böyle hoşuna giderse onlarda da bir etki bırakıyor ve arazilerini alanlar oldu. Bu da bir sevindirici bir şey tabii. Evet. İnsanların o İstanbul'un beton yığınından çıkmak. Yani çünkü biz orada aslına bakarsanız yaşamıyoruz. Evet, aslında herkes şikayetçi ama bir adım atmak işte. gerekiyor. Önemli olan o adımı atabilmek. Onu işte yapmayı başarmak. Çünkü aslında sorsak herkesin bir şeyi gitmek istiyorum. Evet. Gerçekleştirmek gerekiyor. Tabii biraz yani ekonomik şeyi. altyapısının Tabii, olması lazım. tabii ki. Biraz da bu işe gerçekten böyle hemen atılması lazım. Mesela siz dediniz ya, biz Evet, bir arabamızı anda. sattık, yerimizi Yani, aldık. aynen. Evet. Bir anda işte krediyle, eşten, dosttan aldığınız Aynen, paralarla evinizi yaptınız. Evet. Evet. Yani o süreçleri düşündüğünde aslında bazen akışına bırakmak gerekiyor bir şeyleri. Evet, spontan. Şöyle yaşamak İstanbul'da lazım. yaşadığımız zaman, şimdi biz de kurumsal hayatları olan, o tür işler yapan insanlarız.
Fakat orada yaşadığınız zaman sanki birçok şey ihtiyacınız varmış gibi sunuluyor insanlara. Evet, evet. Ya bunu almam lazım, bunu yapmam lazım diyorsunuz. Ama yaşamak için temel ihtiyaçlarınızı giderdikten sonra aslında yaşayabiliyorsunuz ve mutlu olabiliyorsunuz. Yanınızda sevdiğiniz insan olduktan sonra, sevdiğiniz insanlarla paylaşımlarınızı devam ettirdikten sonra doğada yaşamak çok çok daha keyifli. Aslında birçok insanın en büyük çelişkisi işte gittiğimde ne iş yaparım ya da Evet. uzaktan mesela çalışabilir miyim? Genellikle böyle uzaktan çalışma olursa daha erken köylere göç ediyor insanlar. Evet. Bunun Diğer- çok büyük etkisi oldu zaten. Evet. Meloş zaten şu an uzaktan çalışıyor. Ben de son bir senedir uzaktan çalışmıyorum ama öncesinde ben de uzaktan çalışıyordum. Uzaktan çalıştığınız zaman internetiniz varsa, elektrik ve internetiniz tamamen buradan çalışılabilir. Evet. Burada Bu da konuya bir şey üretmek gerekiyor yani. Hani burada Evet. da bir şeyle uğraşmak gerekiyor. Yoksa o İstanbul'un hani kargaşasından çıkıp burada bu sessiz sakinlik insana huzur verebileceği gibi ters de tepebilir. Aklıma şey geldi. O yüzden hani buraya geldiğimizde biz hep şey diyoruz, hani buraya yönelik işte hobi ne yapmak istiyorsak onları düşünmeye çalışıyoruz. Evet. Hani yarın bir gün yaşlandığımızda ne yapacağız? Bir şey hep böyle biz planlı yaşamayı, plan yapmayı zaten çok seviyoruz hani şey olarak da, yapı olarak Biraz da, karakter olarak da karakterimizde böyle. o var, planlı Her şeyimizi yaşama. planlama yapmak şeyi var ama böyle şey değil yani, tabii katı bir planlama değil ama en azından ne yapacağımızı bilmek, biraz birkaç adım ötesini görmek bize de rahatlatıyor aslında o anlamda. Evet. O yüzden hani güzel şey yapmak, hani plan Yani zaten yapmak o ileride anlamda. bu işleri bıraktıktan sonra biz de neler yapabiliriz konusunda kafa yormaya başladık şimdiden. Evet. Çok uzun var mı süre- öyle planlar? Daha böyle netleşen, böyle Daha küçük ortaya şey. çıkan yok ama kafamızda birkaç bir şey var. Onları netleştirdikten sonra aslında bakar o kurumsal kimliği de bırakmayı çok istiyoruz. Artık çünkü bizim için yeter. Aslında iş yerlerinin hakikaten mesela pandemiyle bu biraz daha gelişti ama yani uzaktan işini yapabiliyorsa birisi Kurumsal firmalarda şöyle bir mantık var artık. Şubat ayında depremi hatırladık geçen sene ama bizim deprem bir İstanbul'da yaşayan insanlar için çok büyük bir gerçeğimiz aslında. Firmalar da şunu istiyorlar. Biz olası bir İstanbul depreminde zaten herkes kendi canıyla uğraşacak. Dolayısıyla ulaşabileceğimiz insanların hepsinin belli bir noktada olmasını istemiyoruz. Ve şirketler şöyle bir hibrit çalışma modeli sunmaya başladı. Özellikle bankalarda, teknik bölümlerde bunu gördüm. İşte 3 haftada bir hafta işe gel, 5 haftada bir hafta işe gel gibi bu tür modeller, çalışma modelleri uygulayarak çalışanların da daha böyle bina dışında kendi memleketlerine yönlendirmeye başladılar. Çünkü deprem olduğunda kimse o şeyi düşünmeyecek. Herkes kendisi canıyla uğraşacak, sevdiklerini düşünecek. Dolayısıyla kafası rahat olan ve uzaktan çalışan insanlar daha fazla iş düşecek onlara. Burada çalışsak biz de gerçeğimiz var. Deprem diyorum. O depremden kaçamayacağız. Bir gün olacak elbet. Biz burada olursak insanlara daha çok faydamız olur. peki bu gibi yerlerde internet sorunu yaşıyor musunuz? Bölge bölge sıkıntı olan yerler var. Fakat bizim şu andaki evimizin olduğu alanda elektrik problemimiz de yok. İnternet problemimiz de yok. Operatörler üzerinden sağlıyorsunuz değil mi? Evet. Hani bir altyapı yok. Altyapı köyde internet var zaten ama oradaki alacağınız siz 16 megabitler seviyesinde. İstenirse başka firmalar Kalkın Belde'den buraya Radyolink üzerinden taşıma da yapabiliyormuş. Biz üstteki komşumuzla görüştük. Uydu Üç mu hafta önce. kuruyorlar? Nasıl yapıyorlar? Ufak bir uydu kuruluyor. O uydu üzerinden haberleşiliyor. Hızları da 100 megabitlere falan çıkıyormuş. Şimdi çok teknik oldu ama Tabii tabii. yani 100 megabitlere kadar internet sağlayabiliyorlarmış. Bu da 100 megabit bir internetiniz varsa böyle bir yerde her türlü işinizi halledersiniz zaten. Tabii. Biz telefonun internetiyle şu anda GSM üzerinden bağlıyoruz. Televizyonumuzda bağlıyoruz, laptopumuzda bağlıyoruz. İşimiz varsa onları yapıyoruz. Çok ekranla bir işimiz yok aslında Aynen, çok burada. da ekranla bir Çok işimiz böyle yok zaten. hani şeyle iş olmadığı sürece, hani online çalışmanın haricinde hani böyle ekran zaten bağımlılığından hani muzdarı biz şeylerde, İstanbullarda. Buraya geldiğimizde doğayla baş başa olmak varken, şöyle çıkıp bir YouTube'dan kuş sesini dinlemek varken YouTube'dan şey açıyoruz ya. Evde mesela biz doğa sesleri açarız. sesleri Böyle açıyoruz. rahatlayalım falan filan diye. Evet, meditasyon Burada gerek yok. müzikleri. Burada zaten doğal doğal bir kuş meditasyon sesleri. zaten Evet. burası. Ama hakikaten şöyle arka tarafınızda şimdi ekranlarda da izleyicilerimiz görüyor. Yani el değmemiş güzellik var böyle. Evet. Kaz Bizim için Dağları'nın o çok güzelliği. kıymetli. Evet. Çok kıymetli bir şey bu. Şimdi İstanbul'da çalışanlar için şöyle düşündüğümüzde genellikle
günde bayağı bir saatini böyle trafikte geçiriyorlar. Evet. Hani onu mesela siz burada uzaktan o zamanı kendinize harcasanız daha güzel olur. Daha sağlıklı yaşarsınız. Hem havası güzel, hem doğası güzel, hem kendi yetiştirdiğiniz bir şeyler olabilir bahçede. Evet. Daha mantıklı olur. Hem de uzaktan işinize devam edebilirsiniz yani. İstanbul'da ben işte uzaktan çalışmayı bıraktıktan 1,5 sene önce falan işte bölüm değişikliği nedeniyle müşteri ziyaretlerine gidip gelmelerim oldu. Yani 2 toplantı yapıyoruz. Toplantı birer saatten 2 saat. Geri kalan zamanımız bizim trafikte. Kapalı bir arabanın içindesiniz. Yani saatlerce trafikte kalıyorsunuz. Eve geliyorsunuz zaten böyle hayatınızdan bıkmış bir vaziyette. İş yormuyor aslında. İş trafik yoruyor bizi. Ve kafanızı kaldırdığınız zaman bizim bu alanda özellikle dolunay olduğu zaman ay sonlarına doğru geldiğimizde onu çok fark ettik. Dolunay burayı aydınlatıyor. Ve o kadar güzel böyle baktığınız zaman gökyüzünü görebiliyorsunuz. Gökyüzündeki yıldızları görebiliyorsunuz. İstanbul'da kafanızı kaldırdığınızda binadan başka bir şey görmüyorsunuz. Aslında şu ana kadar konuştuklarımız hep normal şeyler. Evet. Hani normal şeyleri çok çünkü İstanbul'da buna o kadar kalıyoruz ki, hasret kalıyoruz ki normal şeyleri burada çok gibi hani biraz abartıyor gibi durmamızın sebebi de o aslında. Evet. İstanbul'da çünkü her şeyden yoksun yaşıyoruz. Yani aslında güzel bir şey. İstanbul'u yapmak için söylemiyorum ama onun ayrı bir şey var. Çünkü İstanbul'da güzel Sizde yanları var. şey oldu mu? yanları Mesela var. hani buraya gelince ya keşke 10 sene önce böyle bir şey düzen yapsaydık da gelip gitseydik belki daha iyi altyapısı olurdu falan. Ya Dediğiniz oldu mu? Hani oluyor büyük ama şehre şöyle- gittiniz. Şöyle her şeyin bir zamanın olduğunu zaten düşünüyoruz. Bu zaman olmuşsa gerçekten doğru zaman bu zamandır bizim için. Çünkü o zaman Hayatımızda o şeyi hep yaşadık hani. Siz her şey erken bizim yaşta en doğru azından bunu şeyde fark oldu. etmişsiniz. Evet, evet. biz 40'ların başında fark ettik. 30'larda bunları düşünemiyorsun çünkü 26 yıldır birlikteyiz eşimle. Bunun 20 senesinde evliyiz. 20 yıllık evliyiz. Tabii evlendikten sonra İstanbul'da yaşadığınızda birçok problemle karşı karşıya kalıyorsunuz. Barınma problemi, iş problemi. Bunlarla uğraşıyorsunuz o yaşlarda. Yani 20-30'lu yaşlar, 30-35'li yaşlara kadar bunlarla uğraşıyorsunuz. Tam onları çözüyorsunuz işte artık bir arayışa geçiyorsunuz. Doğayı seviyorsunuz. Biz sporu da seviyoruz, doğayı da seviyoruz. İşte İstanbul'un güzel yanı yok mu dediniz? İstanbul'da eşimle pandemide öğle aralarında özellikle bir saat bisiklet kullanırdık. Evet. Şimdi pandemiden sonra işte akşamları koşuyoruz. Eşim mesela koşmaya biraz sonradan başladı. Ben eskiden bir sporcu geçmişim var. Ama sonra eşimle birlikte koşmalara başladık, spor yapmalara başladık. İstanbul'da da mesela çıkıp sahil kenarında koşmasak bile en kötü kaç kilometre yürüyoruz? 5 kilometre. En kötü 5-6. En kötü 5. Çok iyi. Yani 10 kilometreyi tamamlamaya çalışıyoruz günde ki hani orada da onun yapalım diye. İstanbul'daki de aslında evimizi hani böyle yine yaşam alanımızda yine İstanbul'da yaşam alanımıza göre belirledik. Sahile yakın mesela hani evimiz Evet. İstanbul'da da. Çünkü orada da yine kendimizden çok fazla hani yaşantımızdan ödün vermeden yaşamak bizim şeyimiz. Hani bizim daha işte- çok biraz daha Yani biraz da kendimize göre. sevdiğiniz şeyleri Orada da burada da herhalde öyle. yapmaya devam ediyorsunuz. Koşmayı Evet, çok evet. seviyoruz. Birlikte spor yapmayı çok seviyoruz. Bisiklet binmeyi seviyoruz. İşte tiyatroya gitmeyi çok seviyoruz. İşte eşim mesela şöyle bir şey yaşadık gelmeden tiyatroyla alakalı. Yılın son oyunuydu değil mi açık havadaki? Evet, açık havada. Fosforlu Cevriyem. Aynen. Fosforlu. Fosforlu Cevriyem'i izlemeye gittik. Perşembe günü. Beşiktaş İnönü Stadı'nın önünden Çarşamba çıkarken... galiba, film Çarşamba şey. mıydı? Ben Çarşamba. Ankara'dan dönüyorum doğru. Rampaya çıkarken bir kilitlendi trafik. Aynı anda İnönü Stadı'nın önünde konser varmış. Bir de sol tarafta başka bir konser varmış. Çok heveslenerek aldığımız, eşimin aldığı, bir yıl boyunca bunu beklediği tiyatro oyununa trafikten çıkamadık. Otopark bulamadık ve gidemedik. Gidemedik. Aynen geri döndük İptal. yani. Vay be. Karşıdan Evet. geri döndük. Karşıdan Ya İstanbul beş- zaten artık kaldırmıyor gerçekten nüfusu. Çok fazla. Yoksa Evet. seviyoruz. İstanbul'un İstanbul da da güzel güzel, yanları. beğendiğimiz, yararlandığımız birçok şeyi var. İstanbul'a gezmeye gelsin herkes. Yaşamaya değil. Ha şunu da mesela hakikaten şimdi hem İstanbul'da yaşıyorsunuz hem Kaz Dağları'nda böyle köy hayatını Evet. deneyimliyorsunuz. Böyle ikisini bir arada yaşadığınızda o deneyiminiz de çok önemli. Hani Biz bir an önce Nasıl bir şey? buraya işte gelmeyi, tamamen yerleşmeyi düşünüyoruz. Tabii bir ayağımız orada olacak. Çünkü süre ailemiz, olacak, dostlarımız. insan yine gitmek istiyor Gitmek mesela istiyor. tiyatroya Evet, gitmek evet. istiyorsun, Tabii. konsere Evet, gitmek tabii ki. istiyorsun. Aynen öyle, evet. O tür imkanlar da oralarda daha çok Ama var. gezmek için güzel Tabii, İstanbul. kesinlikle. Evet, evet. Yaşamak için güzel değil. Yok. Yaşamak Yaşamak için. Evet. Hele bizim gibi böyle kurumsal hayatın içinde olursanız biraz daha sıkıntı. Çünkü artık
İnsandan beklentiler değişiyor. Dolayısıyla insan kendinden vermeye başlıyor. Evet. Kendinden verdiğiniz zaman da artık siz olmuyorsunuz. Sevdiğiniz şeyleri yapmamaya başlıyorsunuz. Çünkü zaman dediniz, trafik dediniz mesela. Trafik çok büyük etken. Burada trafik derdi yok. Ya burada şunu duydum ben. Ya bir yere soruyorsunuz, uzak diyorlar. Kaç dakika sürer abi diyorum. Diyor ki 20 dakika sürer. 20 dakika mı diyorum. Abi ben 1 saate kadar diyorum. Tamam okeyim diyorum mesela. Ben bir yere 1 saatte git. Ben Kartal'da oturuyoruz İstanbul'da. Esenyurt tarafında bir görüşmeye gittik. 3,5 saatte gittim. 3,5 saatte de geldim. 7 saatim yolda geçti. Vay be. Evet. Valla buradan 7 saatte Muğla'ya gidersin. Gidersiniz evet. Zaten İstanbul'dan buraya gelişimiz bu arada bizim, onu da söyleyeyim. Biz Kartal'da oturuyoruz dediğim gibi. Kartal'dan buraya yolda 2 kez mola vermemize rağmen 4 saat. Vay be. Evet. Çok iyi. Çok iyi. 4 saatte buradayız. Peki son olarak benim sormadığım, sizin söylemek istediğiniz ya da izleyenlere tavsiyeleriniz, önerileriniz var mı? Genel anlamda olabilir. Hayatla ilgili olabilir. Aslında bence yapmak istedikleri bir şeyler varsa, hani özellikle istedikleri şey gerçekten böyle bir hayatsa ya da istedikleri şu anda içindeki bulunduğu durumdan farklı bir yer yapmak istiyorlarsa hiç bence beklemesinler. Adım atmak için yani geç kalmasınlar. Hayallerini bir an önce ne yapmak istiyorlarsa onunla ilgili küçük bir olsa bile mutlaka bir adım atmaları çok önemli gerçekten. Çünkü her şey o gerçekten o Kesinlikle. adımla başlıyor. Emekliliği beklemesinler. Hayır bence Beklemesinler. yani hiç beklemeyin. Ya çünkü biz Emeklilik korku var. gerçekten, evet. İnsandaki o korku, mevcut bulunduğu konumu terk etme korkusu Evet. herhalde tarihin ilk zamanlarından beri vardır. Çünkü ailelerimiz Ama bize öyle yetiştirdikleri cesaretli için de olup biraz işte şey o var. ilk adımı Hani hep atarsanız- garantici olma, hani garantiyle hareket Büyüklerimiz etme. zaten yani çok da büyüklerimiz öyle. Çalış, emekli ol. Sonra ne yapacaksan yap. Ama tabii o zaman canım. her şey bitmiş oluyor işte yani. Hani senin aslında hayattan beklentilerin, keyfin, hevesin birçok şey de değişmiş oluyor yani. Akşamları geç de yatsak sabahları erken bir saatte uyanıyoruz. Evet. Yani çok rahat Zilin uyanıyoruz. çalmasına gerek kalmıyor zil yani. çalmadan Hani zil alarm çalmadan, kurmuyoruz evet, burada. alarm yok yani. Yani öyle bir güzel yanı var. Ek olarak Canan Hanım'ın dediklerine kesinlikle katılıyorum. Bir şey yapılmak istiyorsanız ötelemeyin. Yapın. O cesaret gerektiren o ilk adımı atın. Zaten sonrası kendiliğinden geliyor. Evet. En azından denemiş olursun. Tabii canım. Pişman yani olmazsın. Kayıp olmaz yani. Kayıp Evet. diye düşünmesi gerekiyor Yok. yani. O Kayıp da diye bir şey deneyim olmaz. olur yani. Mesela Evet. imkanı yoksa birisinin yer almaya, ev yapmaya, gelsin bir köy evini kiralasın. Evet. Yine yaşasın değil mi? Aynen öyle. Biz- Hem yaşayıp yaşayamayacağını da kendi karar vermiş Evet, bir oluyor. bakması Burada da hani lazım. hep denir ya, bir yerde yaşamak istiyorsanız mutlaka oranın yazını, kışını bir görün. Bir bakın gerçekten sizin hayal ettiğiniz gibi mi? Belki hayal ettiğiniz gibi de değil. Belki de Vazgeçeceksiniz. değil, evet, belki vazgeçecek. Onun için işte önce denemeniz, o bir adımı atmak önemli olan. İşte o adımı atmaktan bence korkmasınlar yani. Biz yaklaşık Hani 4-5 sene kadar işte kamp yaptık. Çeşitli bölgelerde dediğim gibi. Yani doğayla yaşamayı eğer o uyumu sağlarsanız ki bizim tabiatımızda da o var aslında. Doğayla iç içe yaşamak. Yani onu hayatınıza entegre ettiğiniz zaman bu sefer keyif almaya başlıyorsunuz. Evet. Tabii. Keyif aldıkça da daha çok burada zaman geçirmek istiyorsunuz. Biz de kısa bir süre sonra tamamen buraya İstanbul'a sadece gezmeye gitmeyi planlıyoruz yakın zamanda. Çok sağ olun. Her şey için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evinizde Ayağınıza sağlık. hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Teşekkür Teşekkür ederiz. ederiz. Başka zaman tekrar görüşmek dileğiyle. Tabii artık Kendinize- komşuyuz. Teşekkür ederiz. Evet, bu arada da komşuyuz zaten. Aynen. Birbirimize Her gülüp zaman gideceğiz. bekleriz. Tabii, Teşekkür her ederiz. zaman bekleriz. Sağ olun.